Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine muhteşem bir kurabiye tarifi hazırladım. Çikolatalı kurabiyeler yapacağız. Kıyır kıyır ve inanılmaz lezzetli. Buyurun yapımına geçelim. Kurabiyelerin yapımına hamurunu yoğurmakla başlayalım. Hamuru için uygun bir yoğurma kabına 125 gram oda ısısında yumuşamış tereyağı, 1 çay bardağı pudra şekerini alıyorum ve ikisini krema kıvamına gelene kadar bir kaşık yardımıyla karıştırıyorum. Şöyle eze eze karıştıralım. Bu kıvama geldikten sonra diğer malzemeleri ekleyeceğiz. Zaten yaklaşık 1 dakika kadar karıştırmamız yeterli olacaktır. İki malzemeyi güzelce karıştırdım. Şimdi içerisine 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 adet yumurta, yarım çay bardağı nişasta, buğday ya da mısır hiç fark etmez. 1 yemek kaşığı yoğurt, şöyle dolu dolu 1 yemek kaşığı ekleyelim. Ve yarım pakette vanilyayı ekleyip tekrardan tüm bu malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Bu tarifimde kullanmış olduğum çay bardağımın ölçüsü 125 mililitredir. Tüm malzemeleri güzelce karıştırdım. Şimdi içerisine un ve kabartma tozu ekleyeceğim. Unun bir kısmını ve yarım paket kabartma tozunu ekledikten sonra kaşıkla hamuru önce toparlıyorum. Toplamda 5,5 çay bardağı un kullandım. Tüm malzemeleri aynı çay bardağıyla ölçtüm. Buna sizler de lütfen dikkat edin. Kaşıkla hamuru toparladıktan sonra şimdi de elimle 1-2 dakika kadar hamuru yoğuracağım. Zaten çok hızlı bir şekilde toparlanan bir hamur. Unu eklerken unun hepsini bir defada dökmeyin lütfen. Büyük bir kısmını ekleyin, hamuru yoğurun. Daha sonra ihtiyaç duyarsanız ekleme yapabilirsiniz. Kullanacağımız yumurtaların büyüklüğü unun markasına göre un miktarı her zaman farklılık gösterebilir. Ben sizlere hamurun kıvamını göstereceğim. Sizler kıvama bakarak un ilavesi yapabilirsiniz. Ama 5,5 çay bardağından fazla da eklemeyelim lütfen. Kıvamı da bu şekilde olmalı. Eğer un miktarı fazla olursa kurabiyelerimiz sert olur. Buna lütfen dikkat edelim. Şimdi hiç beklemeden hamurumdan böyle cevizden biraz daha büyük bir parça alıp elimde yuvarlıyorum ve tezgahta üzerine bastırıyorum. Elimde görmüş olduğunuz kalıpla şekil verip pişirme kağıdı serili fırın tepsisine diziyorum. Hamura şekil vermek için dilerseniz benim yaptığım gibi hamurdan küçük parçalar alıp yuvarlayıp açtıktan sonra kalıpla şekil verin. Dilerseniz de tüm hamuru 3 eşit parçaya bölüp yuvarlayın. 2 pişirme kağıdı arasına alıp merdane ile açtıktan sonra şöyle bir parmak kalınlığında açtıktan sonra kalıpla şekil verebilirsiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa o şekilde hazırlayabilirsiniz. Bana göre bu şekilde yapmak daha kolay. Hiç pişirme kağıdıyla uğraşmadan hızlıca yapıyorum. Şimdi ilk tepsiyi hazırladım. Hiç beklemeden bunu fırına gönderiyorum. Önceden ısıttığım 170 derece alt üst ayar fırında yaklaşık 25-30 dakika kadar pişireceğim. Hemen ikinci tepsiyi de hazırlıyorum ilk tepsi pişene kadar. Son kalan bezeyi de toparlayıp kalıbın içerisine aldım ve şöyle bir kurabiye çıktı. Biraz kalın oldu ama hiç önemli değil. Son kalan hamuru da bu şekilde hazırlayabilirsiniz. İkinci tepsiyi de hazırladım. Kullandığım kalıp küçük bir kalıp olduğu için kurabiyeler bayağı bir bereketli oldu. Yaklaşık 62 ile 64 adet arası kurabiye çıktı. Şimdi kurabiyeler pişerken üzeri için bir çikolata sos hazırlayalım. 1 su bardağı damla çikolata, çeyrek çay bardağı süt ve 30 gram tereyağını küçük bir cezveye alıp kısık ateşte sürekli karıştırarak çikolatamı hazırladım. Çikolata sosunu dilerseniz benim yaptığım gibi yapın. Dilerseniz de 1 su bardağı damla çikolatanın üzerine 1 paket süt kremasını ekleyip o şekilde de eritip hazırlayabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize bağlı. Ve çikolatamız hazır. İlk tepsiyi fırından çıkardım. Kurabiyelerimizi 170 derecede pişireceğiz. Neden? Çünkü üzerinin kızarmasını istemiyoruz. Üzeri bu şekilde beyaz kalacak. Aynı zamanda da çok güzel bir şekilde pişecek. O yüzden 170 derecede 30 dakika boyunca pişirmemiz gerekiyor. Rengi, kıvamı tam da böyle olmalı. Kurabiyeler soğuduktan sonra ılınmış çikolata sosuna
batırıyorum yarısına kadar ve tepsiye diziyorum. Tüm kurabiyeleri aynı şekilde hazırlıyorum. Bu hamuru dilerseniz bir gece öncesinden de hazırlayabilirsiniz. Diyelim yarın misafiriniz gelecek. Hamurunuzu akşamdan yoğurun. Üzerini kapatın, hava almasın ve buzdolabında bekletebilirsiniz. Ertesi gün buzdolabından çıkartıp biraz oda ısısına gelmesini sağlayın. Daha sonra şekil verip fırına pişmeye gönderebilirsiniz. Tüm kurabiyeleri çikolata sosuna batırdıktan sonra fındıkla süsledim. Sizler dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Toz fıstık da çok yakışacaktır. Çikolatalar donduktan sonra hemen sizlere yakından da göstermek istiyorum. Gerçekten muhteşem oldular. Vermiş olduğum ölçülerin dışına çıkmadan ve püf noktalarına dikkat ederek bu tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Tek kelimeyle efsane oldular. Bugün sizlere çikolatalı pastane kurabiyesi tarifi hazırladım. Bu tarifimi şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet şifa olsun. Beni buraya kadar sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere.